Şöyle bir hayal edin. Tam 1300 yıl öncesinden, atalarınızdan size taşa kazınmış bir mesaj ulaşıyor. Sizce ne yazardı içinde? Savaşlar mı, yasalar mı? Belki de gelecek nesiller için hayat memat meselesi olan bir uyarı mı? İşte bugün sizinle tam da böyle bir mesajı, yani Türkçenin ilk yazılı anıtlarını inceliyoruz. Orhon yazıtları. Elimizdeki kaynak da bu alanın en temel eserlerinden biri, Profesör Doktor Talat Tekin'in hazırladığı Orhon Yazıtları kitabı. Amacımız ne? Bu taşların üzerindeki o gizemli alfabeden içindeki güçlü edebi sanata kadar her detaya bakacağız ve bu 1300 yıllık mesajın sizin için bugün ne anlama geldiğini birlikte çözeceğiz. Burada büyüleyici olan şey şu bence, bu yazıtlar sadece bir ilk olmanın çok ötesinde. Yani düşünün, onlar bir devletin ve bir halkın kimlik manifestosu gibi. 8. yüzyılda bugünkü Moğolistan'daki Orhon Vadisi'ne dikilmiş 3 devasa anıttan bahsediyoruz. Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk. Bunlar 2. Göktürk Kağanlığı'nın en kritik, en çalkantılı dönemine ışık tutuyor. Bu incelemede sadece tarihi değil, bu metinlerin neden aynı zamanda birer propaganda aracı, birer vasiyetname ve hepsinden önemlisi neden birer edebi şaheser olduğunu da göreceksiniz. Bu taşlar şey değil, sessiz tanıklar değil, adeta haykıran hatipler. Elimizde 3 ana anıt var ve her birinin kendine özgü bir karakteri var, değil mi? İlki 732 yılında dikilen Kültigin anıtı. Bu kahraman bir prens olan Kültigin'in anısına abisi Bilge Kağan tarafından diktiriliyor. İçeriği de adeta taşa kazınmış bir kahramanlık destanı gibi. Onun savaşlardaki o inanılmaz yiğitlikleri falan anlatılıyor. Kesinlikle öyle. Yani Kültigin sadece bir prens değil, o dönemin adeta bir süper kahramanı. Devlet yıkılmak üzereyken, halk dağılmışken ortaya çıkıp tek başına durumu tersine çeviren bir figür. Onun ölümü o yüzden sadece bir aile trajedisi değil, bütün devlet için bir yas. Bilge Kağan bu anıtı diktirerek aslında şunu söylüyor. Bakın, devletimiz bu adamın fedakarlıkları üzerine kuruldu, onun gibi olun. Yani Kültigin'i bir rol model, bir ideal olarak geleceğe taşıyor. Ondan sadece 3 yıl sonra 735'te ise Bilge Kağan anıtı dikiliyor. Bu defa konuşan Bilge Kağan'ın ta kendisi ve doğrudan size, yani halkına sesleniyor. Bu yüzden bir siyasetname, bir vasiyetname gibi duruyor. Hatalardan nasıl ders çıkarılacağını, birliğin nasıl korunacağını anlatıyor. Ve o meşhur uyarısını yapıyor. Çin'in tatlı sözlerine, yumuşak ipekli kumaşlarına aldanmayın diyor. Bu bir hükümdarın halkına bırakabileceği en içten derslerden biri sanki. Adeta çocuklar, ben bu hataları gördüm, siz yapmayın diyor. Ve üçüncü anıt var ki, işte burası gerçekten çok ilginç. Tonyukuk anıtı. Yaklaşık 720-725 yıllarında, yani diğerlerinden biraz daha önce dikildiği düşünülüyor. Bunu ne Kağan ne de prens diktirmiş. Devletin bilge veziri, yani baş stratejisi Tonyukuk, anıtı bizzat kendisi diktiriyor ve kendi ağzından konuşuyor. Metin inanılmaz bir özgüvenle "Ben Bilge Tonyukuk" diye başlıyor. Kendi başarılarını, verdiği akıl dolu kararları, devletin kaderini nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Bir saniye, bu cüretkar bir hareket değil mi? Yani ben Bilge Tonyukuk diye söze başlamak, devleti ben kurtardım imasında bulunmak. Kaan varken bir vezirin bunu yapması biraz kendini övmek gibi durmuyor mu? Kaan buna nasıl izin vermiş? Harika bir soru. Aslında tam da öyle. Bu, Tonyukuk'un ne kadar vazgeçilmez, ne kadar güçlü bir figür olduğunu gösteriyor. O sadece bir emir kulu değil, oyunun kurucusu. Kaan'ı tahta çıkaran, savaş stratejilerini belirleyen, Çin'e karşı politikaları yürüten beynin ta kendisi. Bu anıt, onun gücünün ve dokunulmazlığının bir kanıtı aslında. Kaan'ın ona o kadar ihtiyacı var ki, bu kendini övmesine göz yummak zorunda kalıyor. Tonyukuk'un anıtı bir nevi güç gösterisi. Anladım. Yani Tonyukuk 1300 yıl önce taşa kazınmış bir LinkedIn profili oluşturmuş adeta. Stratejik başarılarım, verdiğim kritik kararlar, kriz yönetimi tecrübem. İnsanın doğası pek değişmiyor galiba. Dolayısıyla bu 3 anıtta sıradan mezar taşları değil. Hepsi gelecek nesillere çok net siyasi ve kültürel mesajlar vermek için tasarlanmış anıtlar. Kesinlikle. Bir yandan yas tutarken, diğer yandan devletin bekası için propaganda yapıyorlar.
Peki, bu mesajları anladık ama ortada daha temel bir gizem var. Bu mesajları yazdılar ama neyle yazdılar? Çünkü o taşların üzerindeki harfler bulunduğunda bilinen hiçbir şeye benzemiyordu. Tam bir muammaydı. Evet, işte bu hikayenin en heyecanlı kısımlarından biri. O gizemli yazının çözülüşü. Bu metinler bugün kullandığımız alfabeyle değil, eski Türk runik yazısı ya da daha popüler adıyla Göktürk alfabesiyle yazılmış. 1889'da bu devasa taşlar bulunduğunda üzerlerindeki yazıyı kimse okuyamıyordu. Şekil olarak biraz İskandinav Rumlarına benziyor ama anlam olarak tamamen farklı. Bütün Avrupa'dan bilim insanları bu kodu kırmaya çalışıyor ama nafile. Ve bu noktada sahneye Danimarkalı bir dil bilimci Wilhelm Thomsen çıkıyor. Yıl 1893. Düşünün, elinizde kimsenin anlamadığı devasa taşlara kazınmış bir kod var. Thomson, bir dedektif gibi ipuçlarını birleştiriyor. Metinlerde sürekli tekrar eden bazı kelimeler olduğunu fark ediyor. Bu diyor, ya bir ünvan olmalı ya da bir halkın adı. O dönemdeki Çince kaynaklardan da yardım alarak Göktürklerin komşularıyla olan ilişkilerini inceliyor ve o kilit kelimeyi buluyor. Türk. O kelime çözüldüğü an bütün alfabe bir çorap söküğü gibi geliyor. Bu dil bilim dünyasının enigma şifresini çözmek gibi bir evreka anıdır. Bu inanılmaz bir detay. Sadece bir kelimeden yola çıkarak bütün bir alfabeyi çözmek. Peki alfabenin kendisi? Onun da bir deha ürünü olduğu söyleniyor. Sadece sesleri karşılayan harflerden ibaret değilmiş. Yazıya döküyor. Şöyle düşünün, günümüz Türkçesinde tek bir B harfi var ama Göktürk alfabesinde durum farklı. Kalın ünlülerle yani A, I, O, U ile kullanılan B sesi için ayrı bir harf, ince ünlülerle yani E, I, Ö, Ü ile kullanılan B sesi için ayrı bir harf var. Aynı şey T, K, L gibi birçok ünsüz için de geçerli. Peki bu ne anlama geliyor pratikte? Neden bu kadar önemli? Bu şu demek, yazıyı yazan kişi daha kelimeyi yazarken kelimenin kalın mı ince mi olduğunu biliyor ve ona göre farklı bir harf kullanıyor. Bu, yazıyı okurken kelimenin ses yapısını, yani ünlü uyumunu size otomatik olarak veriyor. Bu, bugünün modern alfabelerinde bile olmayan bir mühendislik harikası. Sadece ne dediğinizi değil, onun nasıl söylediğinizi de yazıya döküyorlar. Dilin ruhunu ve yapısını yansıtan inanılmaz derecede sofistike bir sistem bu. Alfabe dahiyane, tarih ortada ama bu metinleri okumaya başladığınızda sizi asıl vuran şey başka bir şey oluyor. Dilin gücü. Bunlar kuru birer olay listesi, birer kronik değil. Adeta birer edebi metin. Kaynağımız olan Talat Tekin'in kitabında da bu edebi yön çok güzel vurgulanıyor. Kesinlikle. En belirginlerinden biri ikilemelerin kullanımı. Metinler ritmik ve anlamı güçlendiren ikilemelerle dolu. Örneğin açsık toksık diyorlar. Kelime anlamı aç ve tok. Ama bu sadece iki durumu belirtmekle kalmıyor. Bütün halkı, zenginiyle fakiriyle herkesi kastediyor. Ya da en meşhurlarından yirsup ifadesi. Kelime anlamı yer ve su ama kastedilen şey vatan. Bu tür ifadeler metne hem şiirsel bir ahenk katıyor hem de anlam katmanlarını inanılmaz zenginleştiriyor. Bir diğer güçlü edebi sanatta koşutluk yani paralelizm, cümleler ve ifadeler benzer yapılarla ard arda sıralanarak çok güçlü bir etki yaratılıyor. Sanırım en bilinen örnek metinlerin başındaki o meşhur cümledir. Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğulları yaratılmış. Bu simetrik anlatımı duyduğunuzda bu size ne hissettiriyor? Bir düzen, bir kozmik denge hissi veriyor değil mi? Bu sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda dinleyenin zihninde görkemli bir evren tablosu çizmek. Belki de en anlamlısı şudur. Bilge Kağan der ki, İnce olanı kırmak kolay, zayıf olanı delmek kolay. İnce kalınlaşırsa kırmak zor olur, zayıf yoğunlaşırsa delmek zor olur. Bu sadece güzel bir söz değil, doğrudan doğruya Türk halkının birliğinin önemine yapılmış inanılmaz güçlü bir gönderme. Bireyler zayıf olabilir ama bir araya gelip yoğunlaşırlarsa yani birlik olurlarsa onları kırmak imkansızlaşır diyor. Bölünürseniz en zayıf dal gibi kırılırsınız mesajı veriyor. Gerçekten de muazzam. Peki, tüm bu sanat, bu dahice alfabe, bu anıtlar, bütün bu çaba ne için? Şimdi belki de en önemli katmana geldik. Bu taşlar
1300 yıl sonra size ve bana nihayetinde ne söylüyor? Bu sorunun birkaç temel cevabı var ve hepsi de bugünle inanılmaz bağlantılı. Birincisi ve en önemlisi kimlik ve birlik bilinci. Metinleri okuduğunuzda Bilge Kağan'ın en büyük korkusunun, en büyük endişesinin ne olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Halkının Çin entrikalarıyla, kültürel cazibesiyle bölünmesi ve kendi kimliğini, Türklük bilincini kaybetmesi. Bu, metinlerdeki en güçlü ve en çok tekrar edilen uyarıdır. Aldatıcı sözlere kanmayın, birliğinizi bozmayın, özünüze dönün mesajı yazıtların adeta kalbidir. Bu, bir liderin halkına kendiniz olmaktan vazgeçmeyin diye yalvarmasıdır. İkincisi de bir devlet dersi veriyorlar. Hem de çok acı tecrübelerle dolu bir ders. Bu yazıtlar bir devletin sıfırdan nasıl kurulduğunu, hatalar yüzünden nasıl kaybedildiğini ve o devleti yeniden kazanmak için ne kadar büyük çileler çekildiğini, ne kadar kan döküldüğünü çok canlı bir dille anlatıyor. Özellikle Kültigi'nin hayatı bu uğurda yapılan fedakarlığın bir simgesi olarak sunuluyor. Gece uyumadı, gündüz oturmadı, canını kanını devlet için verdiği gibi ifadelerle devlet işte böyle bir şeydir, böyle korunur deniyor. Üçüncü olarak da metinlerdeki o şaşırtıcı samimi ton. Bu bir pişmanlık ve gurur dengesi. Düşünsenize, bir Kağan halkının karşısına geçip geçmişte yapılan hataları açıkça dile getiriyor. Bilgili olmadığınız için, kötü olduğunuz için devletinizi kaybettiniz diyor. Bu inanılmaz bir samimiyet. Bir liderin hatalarla yüzleşme anıdır. Ama hemen ardından o kaybolan devleti yeniden kurmanın, dağılan halkı yeniden bir araya getirmenin haklı gururunu da dile getiriyor. Bu sadece bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda hatalarından ders çıkarmış bilge bir liderin samimi itiraflarıdır. Bu yüzden 1300 yıl sonra bile bu kadar etkili. Azlası. Onlar, Türk dilinin 1300 yıl önceki edebi gücünü, eski Türklerin devlet anlayışını, töresini ve en önemlisi, gelecek nesillere bıraktıkları güçlü ve zamanı aşan mesajı gösteren canlı birer belge. Tam olarak öyle. Aslında bugün sizinle 8. yüzyıldan gelen bir mesajı deşifre ettik. Liderlik, kültürel kimliği koruma, birlik olmanın gücü ve dağılmanın iç çekişmelerin getirdiği tehlikeler üzerine. Fark ettiyseniz bunlar zaman ve coğrafya fark etmeksizin geçerliliğini asla yitirmeyen evrensel temalar. 1300 yıl önce Orhon Vadisi'nde geçerli olan bu dersler, bugün dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir toplum içinde aynı derecede anlamlı. Kesinlikle. Ve bu anıtları hep kağanlar, prensler ve vezirler, yani yönetici elit diktirdi. Onların bakış açısını, onların endişelerini ve başarılarını okuduk. Peki size son bir düşünce bırakalım. Acaba o dönemde yaşayan sıradan bir asker, bozkırda at koşturan bir çoban ya da kervan yolu üzerinde mal taşıyan bir tüccar bir anıt dikme şansı bulsaydı, o taşın üzerine ne kazırdı? Onların gelecek nesillere mesajı ne olurdu?